Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok hoş, çok güzel bir çanta modeli anlatacağım. Çok fazla istek geliyordu. Takipçilerim Çin kanalından görmüşler. Çok fazla istek olduğu için de yapmak istedim. Aslında çok oldu başlayalı ama kısmette bugüneymiş inşallah. Bugün izleyeceksiniz videonun başını en son çekiyorum o yüzden. İp olarak kağıt ip kullanacağım arkadaşlar. Çin kanalında makrome ip kullanmışlar. Dilerseniz makrome iple örebilirsiniz. Ben kağıt iple deneyeceğim. Eminim çok güzel olacak. Başka ne lazım bize? 120 gram kadar kağıt ip lazım arkadaşlar. Kağıt iple örecekseniz eğer ki makrome iple örecekseniz de o da 150 gram 200 grama yakın gider diye düşünüyorum. Tığ olarak elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz. Ben 4 numara 2,50 milimetrelik tığla öreceğim. Şöyle bize aslında tahta boncuk lazım arkadaşlar. Şöyle büyük tahta boncuk bende vardı ama bir tanesini buldum. Diğerini bulamadım. Artık çocuklu evde olunca şöyle tahta boncuk tuhafiyelerden bulabilirsiniz. 2 tane lazım. Şöyle mıknatıslı klips ağız kısmına dikmek için arkadaşlar böyle bu köşelerden dikiliyor. Bu şekilde yine tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Hatımade yazısı çok da lazım değil, yine de böyle şıklık katıyor arkadaşlar. Örgü iğnesi ve makas, bu şekilde malzemeler lazım. Evet, böyle ip de bu şekilde çile şeklinde satılıyor arkadaşlar. Bu 400 gram oluyor. Sonra elimize geçirip bunu sarıyoruz. Sonrasında evet çantaya örerek dönüştürüyoruz inşallah. Evet, ben çileyi sarayım ve döneceğim. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce zincirle başlayacağız. Tabanını yapacağız. Şöyle ne sıkı ne geniş, orta genişlikte zincirlerimizi çekelim. 37 tane zincir çekeceğim ben. Taban için 37 zincir çekeceğim. Dilerseniz videonun sonunda yaptığım çantaya bir bakın arkadaşlar. Küçük derseniz bir desen, fazla yapmak isterseniz 6 zincir fazla çekerek başlayabilirsiniz. Yani toplamda 43 zincir çekerek de yapabilirsiniz. Eliniz sıkıysa, evet, çanta bir tık küçük dersiniz dediğim gibi. Evet, bu şekilde 37 tane zincir çekelim, benimle aynı boyutta yapanlar. Sonrasını göstereceğim. Bütün detaylı anlatacağım arkadaşlar. Santim olarak da ördükçe kaç santim size vereceğim inşallah. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, 37 tane zincir çektim. Şimdi ikinci zincire sık iğne yaparak başlıyorum. Her bir zincire bir sık iğne yapıyoruz. Evet, her bir zincire bir sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son bir zincirim kaldı. Ona da sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çektim. 36 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Bir zincirden sonra çevirdim. Hemen zincire batmıyorum. İlk sık iğnemin tepesine sık iğne yapıyorum. Sıradaki sık iğneye sık iğne. Her bir sık iğneye yine bir sık iğne yaparak devam ediyoruz. Taban kısmı bu şekilde ilerliyor. Şöyle arada çektirip düzeltin. Sonra ütüleyeceğiz tabanı bitince. Gayet muntazam duracak. Böyle durduğuna bakmayın şimdi. Evet, bu şekilde her bir sık iğneye bir sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son bir sık iğnem kaldı. Onun tepesine de batmayı unutmuyorum. Bu şekilde. Bir üst sıraya geçişte bir zincir çekiyoruz, çeviriyoruz. Hemen ilk sık iğnemize sık iğne yapıyoruz. Ve her birine bir batarak devam ediyoruz. Üçüncü sıradayız.
Evet, bu şekilde ilerliyoruz. Ördükçe eliniz alışır. İp sert ama sorun olmaz. Ütüleyince de gayet düzgün duracak. Arada sayın arkadaşlar. Eksiltme artırma olmasın. 36 tane sık iğne olması lazım. Dediğim gibi 3. sıradayız. Toplamda 12 sıra olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 12 sıra olana kadar ördüm. Gördünüz mü? Yamuk duruyor. Birazdan ütüleyince geçecek arkadaşlar. Şöyle beraber sayalım bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra örmüş olduk. Evet, şimdi buharlı ütü yapalım arkadaşlar. Buharlı ütüyle iyice ütüleyelim. Buhar yanına getirip ben de ütüleyip döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi ütüsünü yaptım. Gayet düzgün duruyor. Şöyle bakın. Kıvrılma yok. Dümdüz duruyor. Bu şekilde ütülersiniz. Evet, şimdi tabanını bitirdik. Artık üst kısmı geldi. Burada son sık iğnemi yaptıktan sonra 2 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Şöyle bir sıraları sayıyorum bakın. 1 2 3. sıraya bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Bakın direkt çevirmedim. Direkt yan kısımdan başlıyorum. Etrafını dönerek gideceğiz. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. Ortada bir zincir çektik. Evet, 2 sağda 2 solda ortada bir zincirim var. Tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden sık iğne sıralarını sayıyorum. Bakın yanlarına batıyorum. 1 2 3. sıraya girip bir tane trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Yine sayıyorum. 1 2 3. sıraya 3 tane trabzan. Ay pardon. 2 tane trabzan. 1 2. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. Evet, yan kısımda 2 desen oluştu. Bir zincir çektim tam köşeye. Bakın, zaten sayarsak 1 2 üçüncüye tam köşeye bir trabzan yapıyoruz. Köşelere hep trabzan denk gelecek. Burada zincir olarak yaptık. Köşelere dediğim gibi hep trabzan denk gelmesi lazım. Şöyle şu şekilde batsam. Evet, böyle daha iyi oldu sanırım. Tığıma doladım. Buradaki sık iğneleri sayıyorum. 1 2 üçüncüye 2 trabzan. Evet, şurayı beğenmedim ya. Şöyle tepesine batalım olmazsa. Evet, köşenin tepesine batalım. Bir trabzanımızı yaptık. Sonrasında tığıma doladım. 1 2 üçüncüye 2 trabzan. Şöyle çanta şeklini alacağı için bakın artık bu şekilde duracak. Aynı yere ikinci trabzanımı yaptım. Bir zincir. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. Tığıma doladım. 1 2 üçüncüye trabzan. Tığıma doladım. 1 2 üçüncüye 2 trabzan. 1 2. Bir zincir. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. Tığıma doladım. 1 2 üçüncüye trabzan. Evet, bu şekilde
devam edecek. Tekrar göstereyim. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. 1 2 üçüncüye 2 trabzan, bir zincir, aynı yere 2 trabzan, 1 2, tığıma doladım. 1 2 üçüncüye trabzan, tığıma doladım. Üçüncüye yine su taşı ya da balık sırtı desene. 1 2. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Benim ipimde düğüm çıktı. Şöyle köşeye kadar ilerleyelim. Evet, köşeye geldim. Bakın burayı ön taraf sayarsak burada da 1 2 3 4 5 6, ön ve arkada 6 desen, yanlarda da ikişer desen denk gelecek. Evet, su taşını yaptıktan sonra tığıma doladım. Şöyle köşeye bakın, köşeye gelecek şekilde bir trabzanımı yapıyorum. Tığıma doladım, sayıyorum. 1 2 üçüncüye, üçüncü sıraya yan taraf 2 trabzan, bir zincir, aynı yere 2 trabzan, 1 2, tığıma doladım, sayıyorum. 1 2 üçüncüye, üçüncü sıraya yani şöyle bir trabzan, 1 2 üçüncüye, tamamdır. Evet, denk geliyor mu diye arada bakıyorum. Evet, bir trabzan yaptım, tığıma doladım. 1 2 üçüncüye, üçüncü sıraya yani 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan, 1 2. Köşeye ne yapıyorduk? Tam köşeye trabzan denk gelmesi lazım. Şöyle köşeye de trabzanımı yapıyorum. Tığıma doladım. 1 2 üçüncüye 2 trabzan, 1, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. Tığıma doladım. 1 2 üçüncüye bir trabzan. Tığıma doladım. Üçüncüye 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan şeklinde. Evet. Böyle. İpim de fazla fazla geliyor. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın, başladığım yere kadar geldim. Burada zincirle başlamıştık. 3 zincir çekip ilerlemiştik. Şimdi bu zincire bakın. Buradaki zincire bu şekilde arkadan başına dolamadan batıyorum. Ya da şöyle şu şekilde de yapabiliriz. Şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle aldım. Buradan ilmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir üst sıraya geçmiş olduk. 1 2 3 zincir, tığıma doladım. Burada 2 trabzan arasındaki bir zincir çektiğimiz yuvaya alttan girerek yine 2 trabzan yapıyorum. 1 2, bir zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2, tığıma doladım. O tek trabzana gelince önden bakın bu şekilde beline dolayarak trabzan, böyle tığıma doladım. Su taşına gelince aradaki bir zincir çektiğimiz yuvaya 2 trabzan, 1 2, bir zincir, aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2, tığıma doladım. Bir trabzan yaptığımız yere gelince bakın önden bu şekilde beline dolayarak trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. 2 trabzan arasındaki bir zincir çektiğim yuvaya yine
2 trabzan. Ütülenince gayet güzel duracak, hiç merak etmeyin. Bir zincir aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. Zorlanıyorsanız da eliniz alışır. Bakın ben hiç zorlanmıyorum bile. Tığımı doladım. Bir trabzanım var arada. Ona önden beline dolayarak trabzan. Tığımı doladım. Su taşının yuvasına bir zincir çektim yuvaya. 2 trabzan. Bir zincir aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. Evet, şöyle tığımı doladım. Bir trabzana gelince yine önden beline dolayarak trabzan. Modelimiz bu kadar kolay. Tığımı doladım. Su taşının bir zincir çektim yuvasına 2 trabzan. 1 2. Bir zincir aynı yuvaya 2 trabzan. 1 2. Tığımı doladım. Bir zincir pardon, bir trabzan yaptığım yere yine trabzanımı önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. Evet, sıradaki yuvaya 2 trabzan. Şurası güzel olmadığını sökeceğim geri. Böyle sıram bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar. Böyle daire şeklinde ilerleyeceğiz. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, ikinci sıranın da sonuna geldim. Bakın. Karşımda ilk bu sıraya başladığım zincirim var. Yine şu şekilde alttan arkadan giriyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Önden birine dolamış gibi duruyor. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Üçüncü sıraya geçtik. Tığımı doladım. Bir zincir çektim yuvaya 2 trabzan. 1 2. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. Tığımı doladım. Yine bir trabzanımı görünce önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. Desenimiz bu. Tığımı doladım. Yine bir zincir çektim. 2 trabzanların arasındaki bir zincir çektim yuvaya 2 trabzan. Bir zincir aynı yuvaya 2 trabzan. Tığımı doladım. Bir trabzan yaptığım yeri görünce yine bu şekilde önden beline dolayarak trabzan. Evet, bir sıraya geçişte gösterdim arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceksiniz. Boyutun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Ben şimdi tam sayı vermeyeceğim. Ördükten sonra size ne kadar ördüğümü göstereceğim. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, benimki yeterli boyuta geldi. 15 sıra ördüm arkadaşlar. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra oldu. Santim olarak da vereyim. Şöyle yukarıdan aşağıya 19 santim olmuş arkadaşlar. Tabana kadar 19 santim yeterli. Evet, şimdi ne yapacağız? Şöyle en son ne yapmışım? Karşıya bakın. Bir süre geçmek için şöyle beraber yapalım. Şöyle şu şekilde başına dolamadan batıyorum. İpimi biraz uzun kesiyorum şöyle. Şöyle bir zincir çekip ipimi arkaya saklayacağım. Şöyle çevirdim. İpin fazlasını içe alıyorum. İçeriden de biraz yürütüp tığ yardımıyla
Evet, fazlası olduysa fazlasını kesin arkadaşlar. Ben birazdan keseceğim. Evet, ben ütüledim arkadaşlar. Siz de şöyle ütüyü böyle bu şekilde açıp içeriden ütüleyebilirsiniz. Hem dışarıdan hem içeriden ütüleyin. Gayet düzgün olacaktır. Evet. Şimdi ne yapacağız? Üst kısmı büzgü olacak biliyorsunuz. O yüzden zincir çekeceğiz. Şöyle kenara alayım. Evet, şöyle ipimi birazcık uzun bırakıp zincir çekiyorum. Bu şekilde zincirlerimizi çekelim. Ben size santim olarak birazdan zincirin boyutunu vereceğim. Göz kararı çekeceğim. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, zincirimi tamamladım. Şöyle 2 kat yapalım arkadaşlar. Çantamızı ölçelim. Şöyle göz kararı. Şöyle çantamı şöyle 2 kat gördüğünüz gibi. Zaten şöyle şu şekilde tutuyorum. Buradan 4 parmak kadar, şuradan da 3,5-4 parmak kadar oldu. Fazla olursa fazlasını keseriz. Evet, şöyle santim olarak da 2 katını ölçüyorum. 35 santim arkadaşlar. 2 katı, hatta 37-38 santim arkadaşlar. Şuraya bakmamışım. 2 katı 38 santim. O şekilde yapın ya da biraz beni izleyin. Ondan sonra karar verirsiniz. Hani fazlaysa 36 santim, 2 katı 36 santim olacak şekilde zincir çekebilirsiniz. Evet, şimdi şöyle buradan da birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle. Evet, şöyle çantamı yere serdim. Bakın bu şekilde tutuyorum. Zinciri çekerken biraz fazla bırakmıştım. Onu örgü iğneme geçirdim. Şimdi büzgü bölümünü yapacağız. Nasıl yapacağız? Bakın. Şöyle tam ikiye katlayalım. Hatta şöyle göstereyim. Önde 6 desen, yanlarda ikişer desen, arkada 6 desen vardı. Şöyle yan taraftaki, bakın. Yan taraftaki, bakın. Öndeki ilk desenim bu. Onun bir önceki desen yukarıdan aşağıya doğru, bakın, 1 2 üçüncünün ortasından giriyorum. Ve trabzanın sol tarafından ki boşluktan çıkıyorum. Tekrar söylüyorum. Öndeki ilk desenim bu. Onun sağ tarafındaki desenin 1 2 üçüncüden girdim, ortasından girdim iğnemle. Şöyle trabzanın, bakın, tek trabzanın sol tarafındaki boşluktan çıkıyorum. Bu şekilde. Yine su taşının ortasından giriyorum. Tek trabzanın sol tarafındaki boşluktan çıkıyorum. Ortadan girip trabzanın sol tarafındaki boşluktan çıkıyorum. Bu şekilde diğer köşeye kadar ilerleyelim. Buradan ortadan girip trabzanın sol tarafındaki boşluktan çıkıyorum. Evet, ortadan girdim. Trabzanın sol tarafındaki boşluktan çıkıyorum. Ortadan giriyorum. Trabzanın sol tarafındaki boşluktan çıkıyorum. Evet, şöyle en son öndeki 6. desenin içinden girdim. Buradaki trabzandan çıktım. Şimdi yan tarafı, bakın. Yan tarafta 2 desenim var. 2 desenim var. Burayı atlıyorum arkadaşlar. Buradan girip buradan çıkmam lazım ama buradan burayı atlıyorum. Bir sonraki desenin ortasından girip, bakın, buradan girmiyorum. Yan taraftaki 2 desendeyim. Buradan girmiyorum. Bir sonraki desenin ortasından girip trabzanın sol tarafındaki boşluktan çıkıyorum. Şöyle olacak. Bakın bu şekilde olacak. Çevirdim, arka tarafa geçtim. Ortadan girip trabzanın sol tarafındaki boşluktan çıkıyorum.
Evet, artık anlarsınız. Bu şekilde ilerleyelim. Üçüncü sıradan yukarıdan aşağıya doğru üçüncü sıradan ilerliyoruz. Bakın buradan da son olarak buradan altıncı desenin ortasından girdim. Bir sonraki trabzanın solundan çıktım. Yan tarafta bakın aynı şekilde burayı atladık. Şuradan girmiş olmuş olduk. Yani yeterli. Tamamen döndük. İğnemi çıkartıyorum. Şöyle ip boylarını ayarlayalım arkadaşlar. Eşit boyda olsun. Şöyle şuradan da çekelim. Şöyle şu şekilde eşit boyda olsun. Öbür taraftan çekelim. Ben de düzeltip döneyim. Evet, bakın şöyle şu şekilde ayarladım. Böyle tutuyorum. Dediğim gibi 4 parmak kadar burada, 4 parmaktan fazla da bu şekilde burada, şöyle katlı bir şekilde tutunca. Evet, boncuklarımızı alalım. Şöyle tığ yardımıyla şöyle içinden geçiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi geçirdim. Burada şöyle düğüm atıyorum. Bu şekilde. Şimdi şöyle biraz büzgü de yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz büzelim. Böyle bu şekilde büzelim. Bu tarafa da boncuğumuzu yerleştirelim. Şöyle sonra iri boncuk alacağım. Şöyle. Düğüm atıyorum. Şöyle düzeltip. Evet, düğümümü sıkıladım. Şimdi şuradan şöyle kesiyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde biraz fazla keseceğim. Şöyle çektiriyorum. Bu taraftan da birazcık söküp aynı boy şöyle şuradan ipi birbirine bağlayalım. Şöyle iki ucu şöyle şu şekilde. Diğer tarafla aynı şekilde dursun. Böyle bu ipleri de zincirin içinden saklayalım arkadaşlar. Şöyle yürüterek saklayıp fazlasını keselim. Kesiyorum. Evet, tamamdır. Şöyle büzgüsünü dediğim gibi dilerseniz ipi şöyle çektirip daha fazla da yapabilirsiniz. Bu şekilde içine astar diktirebilirsiniz. Terziden şöyle iç kısma tahtada çanta tabanında yerleştirebilirsiniz. Aynı boyutlarda kontaplak da kestirebilirsiniz.
ince. Evet, şimdi kurpuna geldi. Şöyle kenara alayım. Evet, askısı için şöyle dikiş payı biraz ipi uzun bırakıp başlayacağım arkadaşlar. Şöyle şu kadar yeterli diye düşünüyorum. Bir, iki zincir çektim. İlk zincire batıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp bu iki ilmeğin içinden geçiyorum. Şöyle sonra şöyle çevirip şuraya batıyorum bakın. Şöyle sola doğru yatırıp buraya batıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp iki ilmeğin içinden geçiyorum. Sonra bu şekilde çeviriyorum sola doğru. Hep sola doğru çeviriyoruz. Buradaki iki teli alarak kordon askı yapıyoruz. İlmeği buradan geçirdim, doladım. İki ilmeği içinden geçiyorum. Sola doğru çevirdim. Bu iki telin arasından geçip sık iğne yapıyorum. Sola doğru çevirdim. Bu iki telin arasına girip sık iğne yapıyorum. Ve sola doğru çeviriyorum. Hep bu şekilde oluyor. Evet, askıyı da bu şekilde yapacağız. Hep sola doğru çevirip sık iğne yapacağız. İki tel alarak şöyle çeviriyorum. Burada iki tele girerek sık iğne yapıyorum. Çevirdim. İki tele girerek sık iğne yapıyorum. Çok sıkı da yapmayalım. Tığ girmez. Evet, boyutun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar yapın. Ben 1 metre bir karışa yakın yapacağım. Siz yine de üzerinize ölçün arkadaşlar. O şekilde ayarlarsınız. Evet. Kordon askımızı bu şekilde yapalım. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, 1 metre bir karışa yakın yaptım arkadaşlar boyutunu. Dediğim gibi kendi boyunuzu ölçersiniz. Şöyle biraz ipini uzun bırakıp kestim. Örgü iğneme geçirdim. Son ilmeğin içinden geçiyorum. Şöyle şu şekilde geçtim. Çantamı alıyorum. Nereye dikeceğiz? Bakın. Şöyle iç kısımdan yerleştirelim. Burada bakın. Yuvanın içinden zincir çıkmış gördüğünüz gibi. Bu tarafa değil de yuvanın içinden çıkan zincir bölümüne böyle arkadan yerleştirip dikiyorum. Evet, iç taraftan iyice sıkılayalım arkadaşlar. Şöyle yukarıya doğru bu şekilde. Şöyle yanlara dikelim. İyice sabitleyip ipimizi keselim. Evet, bu tarafı diktim. Bakın bu şekilde iki taraftan da iyice sabitledim. Şöyle askıyı şöyle tam düzgün olsun diye bu şekilde ilerletiyorum. Öbür tarafı dikmek için. Şöyle bitmeden. Bunu da sonra ütüleriz arkadaşlar. Evet, tam şeklini aldıktan sonra bu taraftan da su taşı yuvasının içine ortasına denk gelecek şekilde şöyle arkadan yerleştiriyorum. İğneme de geçirmiştim zaten. Şöyle iç taraftan bu şekilde iyice sabitleyerek iki tarafı da dikelim. Evet, ben de dikip döneceğim. Evet, askısını da diktim. Şimdi ne yapacağız? Şöyle
El yapımı hand model aparatını şöyle ortalık gelecek şekilde dikeceğim. Bir de iç kısma da şöyle bu şekilde mıknatıslı aparatımı dikeceğim arkadaşlar. Birini arkaya, birini ön tarafa dikeceğim. Evet, şöyle dikip döneceğim arkadaşlar bunları da. Bilirsiniz zaten dikmek için yerleri var. Evet, aparatlarını diktim. Gördüğünüz gibi iç kısma. Yine aynı kendi ipini kullandım arkadaşlar. Bu şekilde diktim. Buraya da Handmade yazısını diktim. Dediğim gibi astar yapılırsa gayet güzel olur. Böyle çok tatlı, çok güzel oldu. Askılarını da ütüledim arkadaşlar. Askısını ütüledim. Gördüğünüz gibi gayet muntazam duruyor. Biraz esneme payı hafif esneyebilir kullandıkça. Böyle çok hoş, çok güzel oldu. İdeal oldu arkadaşlar. Ama bir tık büyük olsun derseniz şöyle şu kadar. Şöyle şu şekilde şu kadar olsun isterseniz bir desen fazla başlayabilirsiniz. Bir desen içinde 6 tane zincir fazla çekerek başlanabilir. Evet, böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki şimdi değil de ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.